Atlantik Okyanusu'nun ortasında Miami, Porto Rico ve Bermuda adalarının oluşturduğu bir üçgen. Kağıt üzerinde sıradan bir bölge gibi görünse de, yüzyıllardır insanlığı hem meraklandıran hem de korkutan bir gizem barındırıyor. Bermuda üçgeni, şeytan üçgeni. Adı ne olursa olsun, burada yüzlerce gemi, onlarca uçak ve binlerce insan hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Acaba bu bölge doğaüstü güçlerin mi merkezi? Yoksa sadece doğanın insanlara açılamayan bir sınırı mı? Bu soruların cevabını bulmak için, tarihin derinliklerinde kaybolmuş olaylara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bermuda üçgeninin sırları yüzyıllar öncesine dayanıyor. 1492'de Christoph Kolomb, Amerika'ya doğru yol alırken bu bölgeden geçti. Günlüğünde pusulasının aniden bozulduğunu, gökyüzünde garip ışıklar gördüklerini ve denizin farklı bir şekilde parladığını yazdı. Mürettebatı korkuya kapıldı ama yolculuk devam etti. Kolomb'un gemisi kaybolmadı ancak bölgenin gizemli itibarı bu notla başladı. 1918'de Amerika Birleşik Devletleri donanmasının dev kömür gemisi USS Cyclops, 306 mürettebatıyla Barbados'tan yola çıktı. Hava güzeldi, deniz sakindi. Gemiden gelen son telsiz mesajında her şey yolunda deniyordu. Ama Cyclops bir daha asla görünmedi. Ne gemiden ne de mürettebattan tek bir iz bile bulunamadı. Düşünün, 200 metre uzunluğundaki devasa bir gemi, sanki görünmez bir el tarafından yutulmuş gibi kayboldu. Amerika tarihindeki en büyük barış zamanı kaybı olarak kayıtlara geçti. Bu olayın yanı sıra bu bölgede yaşanan en dramatik olaylardan biri 5 Aralık 1945'te yaşandı. Flight 19. 5 torpido bombardıman uçağı, Florida'dan rutin eğitim uçuşu için havalandı. Başlangıçta her şey normaldi. Ancak kısa süre sonra pilotların telsiz konuşmaları tuhaflaşmaya başladı. Compasses don't work. We can't find our way. The sea looks strange. Everything is different. Ve bir süre sonra iletişim tamamen kesildi. Bu 5 uçak ve 14 pilot bir daha asla bulunamadı. Daha da tuhafı, onları aramaya gönderilen kurtarma uçağı da aynı şekilde kayboldu. Birkaç saat içinde toplam 27 kişi okyanusta yok oldu. Bundan daha da ilginci geride hiçbir iz kalmamasıydı. 1963 yılında Marine Sulphur Queen adlı tanker gemisi 39 mürettebatıyla birlikte kayboldu. Günlerce süren aramalarda sadece birkaç yağ varili bulundu. Devasa bir gemi hiçbir uyarı vermeden sanki okyanusun içine çekilmişti. Daha küçük ölçekli kayboluşlar da vardı. 1978'de bir Cessna uçağı, pilotunun yaklaşıyorum dediği anda radar ekranından silindi. 1991'de kaybolan bir yelkenli aylar sonra bulundu ama içinde kimse yoktu. 1980'lerde bir balıkçı teknesi, Bermuda üçgeninden geçerken radarına yansıyan ışıklar yüzünden yönünü kaybetti ve saatlerce kayboldu. Kurtarıldığında teknenin mürettebatı bölgede gördükleri anormal ışıkları anlatıyordu. Deniz sanki canlıymış gibi hareket ediyordu. Tüm bu olaylar, Bermuda üçgeninin sadece bir coğrafi alan olmadığını, insanları içine çekebilen bir gizemli alan olarak algılanmasını sağladı. Her kayboluş, hikayelere, kitaplara ve belgesellere konu oldu. Peki tüm bu kayboluşların ardında ne yatıyor? Bilim insanları birçok mantıklı açıklama sundu. Bunlardan en mantıklı ve bilimsel olanı manyetik sapmalar. Dünya üzerinde bazı bölgelerde pusulalar kuzeyi yanlış gösterir ve denizciler yönlerini kaybeder. Bermuda üçgeni de bunlardan biri. Christoph Kolomb'un pusula sorunları buna örnek gösterilir. Bir diğer teori ise metan gazı patlamaları. Okyanus tabanında biriken metan hidratları aniden yüzeye çıkarsa, denizin yoğunluğu azalır ve gemiler hiçbir uyarı vermeden batabilir. Aynı gaz havaya karıştığında uçak motorlarını da durdurabilir. Bazı bilim insanları Flight 19'un kayboluşunu bu teoriyle ilişkilendiriyor.
Ayrıca bölge, ani fırtınaların ve tropikal kasırgaların sık görüldüğü bir yer. Dev dalgalar, güçlü akıntılar ve beklenmedik hava değişimleri kayboluşları tetikleyebilir. Pek çok kazanın ardında insan hatası da vardır. Navigasyonun zor olduğu bir bölge, hata yapmayı kolaylaştırır. Bir de işin gizemli tarafı var, insanların ve medyanın ürettiği teoriler. Bazılarına göre Bermuda üçgeni, kayıp uygarlık Atlantis'in kalıntılarının üzerine kuruluydu. Atlantis'in teknolojik enerjisi hala aktifti ve gemileri içine çekiyordu. Daha fantastik teoriler, bölgeyi uzaylı geçidi olarak görüyordu. Kaybolan gemiler ve uçaklar başka bir boyuta götürülüyordu. Pilotlar, Bermuda üçgeninden geçerken saatlerinin şaştığını, yolculuklarının kısa ya da uzun hissettirdiğini anlattı. Bu da zaman kapısı teorilerini doğurdu. İlginç olan, kaybolanların çoğundan geriye hiçbir iz kalmaması. Normalde büyük kazalarda mutlaka enkaz bulunur. Ama Bermuda üçgeni olaylarında deniz sessiz ve boş kaldı. İşte bu, insanları, acaba burada doğaüstü bir şey mi var sorusuna itiyor. Her teori, ister bilimsel ister fantastik olsun, Bermuda üçgeninin gizemini daha da büyütüyor. İnsanlar bir anda durup, acaba hangisi doğru diye düşünüyor. Modern navigasyon sayesinde artık böyle olaylar çok daha az. Ama geçmişte yaşanan olayların gölgesi hala bu bölgede duruyor. Acaba bu bölge gerçekten insanları yutan gizemli bir kapı mıydı? Yoksa sadece doğanın sert koşullarının abartılmasıyla oluşmuş bir efsane mi? Bermuda Şeytan Üçgeni, insanlığın en çok konuştuğu ve hala çözülmemiş gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Çünkü bilinmezlik, insanlar için her zaman hem korku hem de merak uyandırır. Ve şimdi, karar size ait. Bermuda Şeytan Üçgeni gerçekten başka boyutlara açılan bir kapı mı, yoksa tamamen bilimle açıklanabilecek bir sır mı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın.